Selam dostlar. Sovyet Yolculuk kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Sovyetler Birliği Devlet Marşı'nın tarihini aktaracağım. Günümüz Rusya Devlet Marşı'nın da kökenini aldığı bu marş iyi bir tarihe dayanıyor. Gelin hep birlikte Sovyetler Birliği Marşı hakkında ufak bir tarihi gezintiye çıkalım. Sovyetler Birliği kurulduğu andan itibaren birkaç tane marş değiştirmiştir. Daha öncesinde de Çarlık Rusyası tarafından pek çok marş kullanılmıştı. Bu marşlar genellikle Çar'a ya da Tanrı'ya olan dualardan oluşuyordu. Ancak yönetim yavaş yavaş değiştikten sonra marşların kökeni de değişmeye başladı. 1917'deki Şubat Devrimi olduğu zaman işçilere dair marşlar ortaya çıkmaya başladı. Mart 1917'de Fransız ulusal marşı olan La Marseillaise Pyotr Lavrov tarafından yeniden bestelendi ve Rabochaya Marselezea yani Türkçesiyle işçilerin Marsilyezi adlı marş ortaya çıktı. Geçici hükümet tarafından gayri resmi olarak kullanılmaya başlandı arkadaşlar. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Нам не надо золотого кумира, ненавистен от царских чертог. Мы пойдем к нашим страждущим братьям. Rusça'ya daha fazla uyum sağladığı için bu marş pek çok yerde kullanılmıştır. Dönemin hükümet toplantılarında ya da devlet yetkililerin cenaze törenleri gibi yerlerde kullanılmaya başlandı. Ve ardından 1917 yılındaki Ekim devrimiyle birlikte geçici hükümet devrildi ve Bolşevikler iktidara geldi arkadaşlar. Önceki marşın yerine 1871 yılında yazılan ve 17 yıl sonra 1888 yılında bestelenen Enternasyonal Marşı yeni devlet marşı olarak kabul edildi arkadaşlar. Bu marş Rusça'ya 1902 yılında çevrilmişti. 15 yıl sonra yeni Sovyet Devleti'nin resmi marşı oldu. Marşın ilk büyük kullanımı Petrograd'daki Şubat Devrimi mağdurlarının cenaze töreninde yapıldı arkadaşlar. Bolşevik lider Lenin, Enternasyonal Marşı'nın Fransız marşına göre daha sosyalist olması sebebiyle sıkça çalınmasını istemiştir. Yeni Sovyet hükümetindeki diğer yetkililer de eski Fransız marşının Burjuva kültürüne ait olduğuna inanmaktaydı. Enternasyonal Marşı 1918 yılından itibaren Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin resmi marşı olarak kabul edildi. Ardından 1922'de diğer sosyalist cumhuriyetlerle birlikte kuruluşunu ilan eden Sovyetler Birliği de resmi marş olarak kabul etti ve 1944 yılına kadar Enternasyonal Marşı Sovyet Devleti'nin resmi marşıydı arkadaşlar. Ardından 2. Dünya Savaşı yıllarında yeni Sovyet marşı üretilmesi ihtiyacı doğdu. Sovyet marşının kökeni 2. Dünya Savaşı yıllarında gerçekleştirilen Tahran Konferansı'na dayanmaktadır. Sovyet Cumhuriyetlerinin kendi devlet marşlarının oluşturulması esası 2. Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde Sovyet nüfuzunun daha güçlü olması adına bizzat dönemin Sovyet yönetimince karar alındı arkadaşlar. Birlik Cumhuriyetlerinin kendi savunma bakanlıkları, kendi dışişleri bakanlıkları ve kendi ulusal bayrak, amblem ve marşların üretilmesine karar verildi ve tam teşekküllü bir devlet olarak kendi marşlarının yapılmasına izin verilmişti. Nitekim tüm Sovyet Cumhuriyetlerinin kendine ait marşları bulunmaktadır. Ancak Sovyetler Birliği'nin tüm birlik marşı dışa yönelik bir marş olarak kabul edildi arkadaşlar. Bu marşın asıl bestesi Alexander Alexandrov tarafından bestelenmiştir. Marşın temelini oluşturan müzikal altyapı ilk kez 1936 yılında Jistalolushe şarkısında bestelenmiştir. Bu eser Sovyet lideri Joseph Stalin'in 1935'te Stahanov hareketinden işçilerle birlikte düzenlediği bir toplantıda ortaya çıkmıştır. Stahanov hareketi bir madenci hareketiydi ve adını Alexander Stahanov'dan almıştır. Bununla ilgili bir toplantıda bu marşın bestesi kullanılmıştır. Ardından marşın tam müziği ise ilk olarak 1938'de ortaya çıkan Bolşevik Parti Marşı'nda kullanılmıştır.
Yani devletin marşı yıllar önce Bolşevik Parti'nin marşında kullanılmıştır. 1943 yılında Komintern dağıldığında Sovyet hükümeti Enternasyonel Marşı'nın Sovyetler Birliği marşıyla değiştirilmesi gerektiğini öne sürdü. Aleksandrov'un müziği 1943'te düzenlenen bir yarışma sonrasında ülkenin yeni marşı olarak seçilmiştir. Marşın müziği seçildikten sonra Komünist Parti yeni şarkının sözlerine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Marşın kısa olduğu ve o dönemde devam eden savaş nedeniyle Kızıl Ordu'nun Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratması konusunda bir bilgi içermesi gerektiği söylendi. Şairler Sergey Mihalkov ve Gabriel Edregistan Moskova'ya çağrıldı ve sözlerin Aleksandrov'un müziğine göre düzenlemesini istedi. Sovyet hükümeti yeni marşı 7 Kasım 1943'te onayladı. Sözlerde Stalin'in sözü olan halklarla inancımızın korumamıza ilham kaynağına dair bir satır da vardır. Marş 1 Ocak 1944 tarihinde tüm Sovyetler Birliği'nde resmi marş haline gelmiştir. Ardından 1953'te Stalin'in ölümünden sonra Khrushchev liderindeki yeni Sovyet hükümeti Stalin'in bıraktığı tüm siyasi mirası sorgulamaya başladı ve onu reddetmeye başladı. Bununla birlikte ülkenin her yerinde Stalin'in adı kaldırılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda Sovyet marşındaki Stalin'e olan atıflar kaldırıldı. Marş hala Sovyetlerin resmi marşıydı ancak resmi bir söz olmaksızın kullanmaya başlandı. Bu haliyle sözsüz şarkı yani Pesney bez slov olarak bilinmekteydi. Mihalkov 1970'te marş için yeni bir söz dizisi yazdı ancak 27 Mayıs 1977 tarihine kadar Prezidyum'a gönderilmedi. Stalin'e atıfların kaldırıldığı yeni sözler Ekim 1977'de yeni Sovyet Anayasası'nda yayınlandı. Sözler için verilen bilgilerde Mihalkov'un ismi geçiyordu ancak 1945'te ölen Edregistan'a yapılan göndermeler hala bilinmeyen sebeplerden dolayı es geçildi. Yani adı 77 sözlerinde yoktur. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Yeltsin önderindeki Rusya hükümeti Sovyet mirasını reddetmeye yöneldi ve yeni devlet marşları çalışmaları başladı. Dağıldıktan sonra Rusya Federasyonu Patrioticheskaya Pesnaya adlı marşı Rusya'nın resmi marşı olarak kullandı. Ancak bu marş bilinmiyordu. Tüm Sovyet halkları Sovyetler Birliği marşıyla hayatlarına geçirmişti ve bu marş bir anda ezberlenmedi. Pek çok etkinlikte ve hatta olimpiyatlarda bile söylemekte zorlanıldı. Marş dönem itibariyle resmi sözleri olmayan az sayıdaki milli marşlardan biriydi. 2000 yılının sonlarında Yeltsin'in halefi olan Putin devlet marşı tartışmalarını yoğunlaştırdı. Putin, eski Sovyet marşının yeni devlet marşı olarak seçilmesi konusunda ısrarcı oldu ve bu konuda pek çok toplantı yaptı. Ancak eski sözlerin değiştirilmesinin gerektiğini ve yeni şarkı sözlerinin yazılmasını önerdi. 8 Aralık 2000'de Aleksandrov'un bestesini devlet marşında kullanılması kararı çıktı. 381 kabul oyu, 51 red ve 1 çekimser oyla Duma, Rusya devlet marşını yeniden Sovyet marşı olarak değiştirdi. Tarihin bir zirvesiyle Yeltsin'in 2007'deki cenaze töreninde yeni Rusya Federasyonu marşı yani eski Sovyet marşı çalınmıştır. Evet dostlar, bu videoda sizlere Sovyetler Birliği marşı hakkında ufak bir bilgi vermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Benzer videolar için de Sovyet Yolculuk kanalımızı takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın.